Cross, James Patterson'ın popüler kitap serisine dayanan yeni bir dizi. Dedektif, psikolog ve aile babası olan Alex Cross'un kişisel şeytanlarıyla boğuşurken acımasız bir katili avlamasını konu alıyor. Washington DC'de geçen dizi, bölünmüş bir toplumda adalet, ahlak ve kolluk kuvvetleri gibi karmaşık temaları ele alıyor. Cross, sıradan bir suç dramasından daha fazlası olmayı hedefliyor ve suçları çözenlerin psikolojik karmaşıklıklarına iniyor. Cross'un merkezinde, iki cephede savaşan Alex Cross var. O, hem suçlularla, hem de kendi içindeki şeytanlarla mücadele eden bir adam. Tecrübeli bir dedektif ve parlak bir psikolog, aynı zamanda kişisel trajedilerin de peşini bırakmadığı bir adam. Cross, her iki alanda da üstün yeteneklere sahip. Ancak, bu yetenekler bile, onu geçmişin acılarından ve kayıplarından koruyamıyor. Ailesini kaybetmenin derin acısını her an hissediyor. Dizi, insanlığın en karanlık yönleriyle yüzleşirken, akıl sağlığını korumaya çalışan, uçurumun kenarında sallanan bir adamın resmini çiziyor. Cross, her gün yeni bir mücadeleyle karşı karşıya. Cross'un kanunu savunma göreviyle sistemdeki sorunlara dair anlayışı arasında kalmış iç çatışması çok açık. Bu çatışma, onun adalet arayışını daha da karmaşık hale getiriyor. Bu çatışma, karakterinin gelişiminin temelini oluşturuyor ve onu inançlarını sorgulamaya itiyor. Her karar, onu daha derin bir içsel sorgulamaya sürüklüyor. Mücadelelerine ek olarak, Cross'un ailesi ve toplumuyla olan karmaşık ilişkisi de var. Ailesi, onun için hem bir güç kaynağı, hem de bir zayıflık noktası. Kolluk kuvvetlerinde görev yapan siyahi bir adam olarak, kendini iki dünya arasında sıkışmış halde buluyor. Ve genellikle her iki tarafça da yanlış anlaşılıyor. Bu durum onun için sürekli bir kimlik mücadelesi yaratıyor. Kusurlarına rağmen, Cross, özellikle Aldis Hodge'un Alex Cross rolüyle güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip. Hodge, rol, sessiz bir yoğunluk ve kırılganlık katarak karakterin iç çalkantısını etkili bir şekilde canlandırıyor. Yardımcı karakterler aynı düzeyde gelişim göstermese de sağlam performanslar sergiliyorlar. Dizide, her biri hikayeye kendine özgü bir bakış açısı getiren, çeşitli bir oyuncu kadrosu yer alıyor. Öne çıkan performanslardan biri de, ürpertici derecede etkili bir portre çizen ana kötü adamı canlandıran oyuncudan geliyor. Dizinin yaratıcıları, bu antagoniste entrika ve karmaşıklık katarak benzersiz bir yaklaşım benimsemişler. Cross, özellikle baş karakterinin duygusal derinliğini keşfederken daha sakin anlarında öne çıkıyor. Dizi, Cross'un ruh haline iniyor, kırılganlıklarını ve işinin onda bıraktığı ağır bedeli gösteriyor. Bu anlar, izleyiciyi karakterin iç dünyasına daha da yaklaştırıyor. Hodge'un incelikli performansı sayesinde bu sahneler gerçekçi ve etkili hissettiriyor. Onun performansı, karakterin yaşadığı duygusal çalkantıları ve içsel mücadeleleri derinlemesine hissettiriyor. Dizi ayrıca ırk, adalet ve kolluk kuvvetleriyle ilgili karmaşık konuları ele alma girişiminden dolayı da övgüyü hak ediyor. Bu konular, dizinin toplumsal mesajını güçlendiriyor ve izleyiciyi düşünmeye sevk ediyor. Uygulama zaman zaman aksasa da, bu konularla ilgilenme çabası takdire şayan. Dizinin bu yönü, izleyicilere sadece bir hikaye sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda toplumsal sorunlara da dikkat çekiyor. Ayrıca dizi, sıkı temposu ve ilgi çekici olay örgüsüyle izleyicileri sonuna kadar merakta bırakıyor. Her bölüm, izleyiciyi ekrana kilitleyen yeni bir gerilim unsuru sunuyor. Bazı olay örgüsü noktaları tahmin edilebilir olsa da, dizi 8 bölümlük süresi boyunca belirli bir gerilim seviyesini koruyor. Bu gerilim, izleyicinin ilgisini sürekli canlı tutuyor ve her an yeni bir sürprizle karşılaşma beklentisi yaratıyor. Belki de Cross'un en göze batan zayıflığı, tutarsız tonu ve çelişkili mesajları. Dizi izleyicilere net bir mesaj vermekte zorlanıyor ve bu da izleyicilerin kafasını karıştırıyor. Dizi, kolluk kuvvetleri ve toplumdaki rolü hakkında ne söylemek istediğinden emin değil gibi görünüyor. Bir yandan polislerin toplumdaki önemini vurgularken, diğer yandan onların hatalarını ve suistimallerini gözler önüne seriyor. Sistemdeki sorunları, ön yargıları ve güç suistimallerini kabul ediyor. Ancak baş karakterinin eylemlerini yüceltiyor. Bu, izleyicilerin karaktere karşı karışık duygular beslemesine neden oluyor. Bu tematik uyumsuzluk, sarsıcı bir izleme deneyimi yaratıyor.
İzleyiciler, dizinin neyi savunduğunu veya eleştirdiğini anlamakta zorlanıyor. Dizi, izleyicilerin argümanın her iki tarafına da sempati duymasını istiyor. Ancak girişimleri genellikle çelişkili hissettiriyor. Bu da izleyicilerin dizinin mesajını tam olarak kavrayamamasına yol açıyor. Bu net bir bakış açısı eksikliği, dizinin toplumsal yorum yapma girişimini baltalıyor. Dizi, belirli bir duruş sergilemek yerine, izleyicilere her iki tarafı da göstermeye çalışıyor. Ancak bu da mesajın bulanıklaşmasına neden oluyor. Cross kendi iç çatışmalarıyla boğuşurken, dizi genellikle onun şüpheli eylemlerini, gerekli kötülükler olarak mazur görüyor. Bu da izleyicilerin karakterin eylemlerini sorgulamasına neden oluyor. Kolluk kuvvetlerinin bu romantikleştirilmiş görüşü, dizinin polis şiddeti ve sistematik ırkçılığı kabul etmesiyle çelişiyor. Bu çelişki, dizinin toplumsal mesajını daha da karmaşık hale getiriyor ve izleyicilerin kafasını karıştırıyor. Cross, hem iyi hem de kötü yanları olan bir dizi. Aldis Hodge'dan etkileyici bir başrol performansı ve ilgi çekici bir gizem sunuyor. Dizi, uygulaması tökezlese bile, ilgili toplumsal konularla boğuşmaya çalışıyor. Ancak dizinin tutarsız tonu ve çelişkili mesajları, gerçekten harika olmasını engelliyor. Bu temaların düşündürücü bir incelemesini arayan izleyiciler, hayal kırıklığına uğrayabilir. Sonuçta, Cross'un izlenmeye değer olup olmadığı, izleyicilerin ne aradığına bağlı. Cross, potansiyeline ulaşamayan iddialı bir dizi. Karakter odaklı bir anlatıyı toplumsal yorumla dengelemeye çalışıyor. Ancak bu unsurları uzlaştırmadaki yetersizliği, karmaşık bir izleme deneyimine yol açıyor. Kusurlarına rağmen, Cross'un iyi yanları yok değil. Aldis Hodge, Alex Cross rolünde güçlü bir performans sergileyerek karmaşık bir karaktere hayat veriyor. Ancak, dizinin temaları hakkında net bir bakış açısına bağlı kalamayışı onu geri tutuyor. Hem eğlenceli, hem de düşündürücü olmayı isteyen, ancak sonuçta her iki hedefe de ulaşamayan bir dizi.